Aracınızı şarj etmek için istasyona geliyorsunuz ve karşınızda böyle bir manzara. Aracını şarj etmeyen birisi, üstelik içten yanmalı bir araba, elektrik şarj istasyonunu gasp etmiş. Şimdi gelin size ne yapmanız gerektiğini göstereyim. Ve aracınızın bagajına geliyorsunuz. Bu gibi durumlar için özel olarak daha önceden hazırlamış olduğunuz bu ekipmanı alıyorsunuz ve diğer aracın yanına doğru gidiyorsunuz. Özellikle tüm planınız alt üst oldu. Belki aceleniz vardı, belki başka bir şey. Aracınızı şarj edecektiniz ama buna engel oldular. Ne yapacaksınız? Şu an size gösteriyorum. Geliyorsunuz ön camın yanına. Tabii ki saçmalamayın. Şiddet bir çözüm değil. Bunu makarasına gösterdim. Şimdi size neler yapılabileceğini ve neler yapıldığını dünyada göstermek için videoya giriş yapıyoruz. Hepinize merhaba, yeni bir içerikle birlikteyiz. Bu seferki içeriğimizin konusu özellikle elektrikli araç sahiplerinin çok canını sıkan bir konu. Peki nedir bu? Elektrik şarj istasyonlarının gereksiz yere işgal edilmesi. Özellikle son günlerde internette bununla ilgili birçok görüntü dolaşıyor. Ve bunun üzerine ben de bazı araştırmalar yaptım. Ülkemizde neler yapılabilir, dünyada neler yapılıyor ve biz neler önerebiliriz kendimce. Bazı çıkarımlar yaptım. Bu videoda da sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Ama baştan şunu belirtmem lazım. Birçok marka ismi geçebilir ancak hiçbiri sponsorlu içerik değil. Bunu belirtmem lazım diyerek EPDK verileriyle videoya başlamak istiyorum. Şimdi EPDK verilerini notlarımdan okuyacağım. Ekim ayı verilerine göre Türkiye'de şarj istasyonu sayısı 36.280'e yükseldi ve bununla beraber elektrikli araç satışları da 334.768 seviyesine ulaştı ve hızlı bir şekilde ikisi de artış gösteriyor. Yani altyapı büyüyor ama talep daha hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla istasyon yapılması kadar bu istasyonların verimli bir şekilde kullanılması da oldukça önem arz ediyor burada ve bizim de şarj istasyonlarının işgal edilmesi problemine bir çözüm üretilmesi konusu da karşımıza çıkıyor. Şimdi maalesef ülkemizde ve dünyada hala bu şarj kültürü tam olarak oturmuş değil. Bu istasyonlara park eden içten yanmalı arabalar mı dersiniz? Yoksa elektrikli aracını park eden mi dersiniz şarj etmeden? Veya şarj ediyor gibi gösterip elektrikli aracını park eden mi dersiniz? Kabloyu oraya koyuyor ancak şarjı başlatmayıp istasyonu işgal ediyor. Bu gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Peki neler yapılıyor veya neler yapabiliriz? Şimdi öncelikle aklımıza gelen ilk çözüm ne? Para cezası. Buna yönelik geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Temsilciler Meclisi bir karar aldı ve bu istasyonların gerek elektrikli araçlar gerek de içten yanmalı araçlar tarafından gereksiz işgal edilmesi, yani şarj etmeden işgal edilmesi durumunda yaklaşık 85 euroluk bir sabit ücret bedeli cezası uygulanacağı belirtildi. Aynı zamanda da Birleşik Krallıklar'da da bu gibi durumlar için 70 poundluk bir cezadan söz ediliyor. Ve buradaki ana nokta, bu ceza sadece içten yanmalılara değil. Yani şimdi biz elektrikli araç sahipleri genelde içten yanmalı araç sahiplerine hep eleştiri yapıyoruz ama bizim gibi elektrikli araç sahibi olup oldukça bilinçsiz olan da birçok insan var ve bu istasyonları işgal ediyor. Bu cezalar aynı zamanda onları da kapsıyor. Bunu belirtmemiz lazım. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavak bir kanun teklifi sundu ve bu teklifte de şöyle özetlemem gerekirse diyor ki eğer elektrikli şarj istasyonunu şarj etmeden işgal eden bir araç varsa buna diyor 10.000 liralık bir idari para cezası uygulanması ve aracın çekilmesi. Eğer aracı şarj olmuş ve 30 dakika geçmesine rağmen aracını almadıysa da 5.000 liralık bir idari para cezası verilmesini kanun teklifi olarak sundu. Ben bu videoyu çekerken henüz bu kanun teklifi meclisten geçmemişti. Bakalım neler olacak. Ankara özelinde ise Mart 2025 tarihinde bir karar alınıyor, UKOME kararı ve şarj olmayan elektrikli veya içten yanmalı araçların kamusal alanlardaki elektrik şarj istasyonlarına araçlarını park etmeleri durumunda ceza işlem uygulanabileceği veya araçların çekilebileceği belirtiliyor. Şarj videomdan da biliyorsunuzdur ki Ankara'da kamusal alanlarda Neva Şarj firması ihaleyi alarak birçok caddeye şarj istasyonu koydu. Bunun sonrasında da bunun neticesinde de bir UKOME kararı alındı ve bu bölgelerin sadece şarj olan, o an şarj olan elektrikli araçların kullanabileceği şekilde ayrılmış alanlar olduğu belirtildi. Yani aracınızı şarj etmiyorsanız elektrikli araç dahi olsa buraya etmeniz yasak. Bu da etkileyici şeylerden birisi. Bence tüm Türkiye'ye de bu tip UKOME kararlarının yayılması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki toplumca cezayı seven bir ülkeyiz. Aynı zamanda ceza gelirini de seven bir ülkeyiz. Ve şunu da belirtmek lazım ki
caddelerde bu tip şarj istasyonları görmek biz elektrikli araç sahipleri için oldukça bizi rahatlatacak ve hayatımızı kolaylaştıracak bir olay olacaktır. Aynı zamanda aklıma şöyle bir şey geldi. Dünyada örneği var mı bilmiyorum veya bunun üzerine çalışan bir şirket var mı bilmiyorum ama ben fikir olarak yine burada belirteyim. Şarj istasyonlarının üstüne bir kamera sistemi koyulabilir. Zaten şarj olan araçların kaç dakikadır şarj olduğu, yüzde kaçta olduğu gibi detaylar sistemlerden takip edilebiliyor ve biz de görebiliyoruz. Bu kamera sistemi sayesinde bu şarj alanlarının gereksiz işgal edilmesi durumunda otomatik olarak plakaların fotoğrafı çekilip emniyet teşkilatıyla paylaşılabilir. Bu sayede de gereksiz işgal eden herkese ceza yazılabilir. Bu da kanunun esnetilmesinin önüne geçer ve herkesin oraya park edersek ceza yeriz algısı oluşacağı için şarj istasyonları gereksiz yere bu sebepten dolayı işgal edilmeyecektir. Bir diğer çözüm ise ne olabilir? Akıllı bariyer sistemi. Özellikle birçok startup'ın ve TÜBİTAK'ın da bildiğim kadarıyla desteklediği bir proje bu ve üzerinde çalıştığı bir proje. Bu da şöyle bir şey, şarj istasyonlarında akıllı bariyer veya mantar sistemi olacak. Zaten mobil uygulama üzerinden şarj istasyonlarının müsaitlik durumunu, araçların yüzde kaç şarj olduğunu, işte dolu boş olduğunu bu gibi detayları görebiliyoruz. Bu sistemde de şöyle bir şey olabilir. Telefondaki uygulama üzerinden rezervasyon yapabiliriz. Oraya gittiğimiz zaman da bu bariyerlerin bize özel olarak kalkmasını sağlayabiliriz. Aynı zamanda bunu kendi aracımız üzerinden, kendi tanımlı kredi kartımız üzerinden gerçekleştireceğimiz için burayı da gereksiz yere işgal ettiğimiz zaman ilgili istasyon bizim kartımızdan ceza tutarı kesebilir ve bu sayede de buraların fiziksel olarak işgal edilmesini engellemiş olabiliriz. Bu sorunun çözümünde en önemli noktalardan birisi ise toplumsal bir bilinç oluşturulması ve bunun için de bazı şirketler farklı önlemler, farklı çözümler arayışında. Bunlardan bir tanesi de Voltron Şarj şirketi. Bu şirkette şöyle bir çözüm önerisiyle karşımıza çıkıyor. Kendi mobil uygulamalarından ücretsiz şekilde edinebileceğiniz şöyle uyarı etiketleri var. Ve bu etiketlerin üstünde de senden elektrik alamadım yazıyor. Bunu gereksiz yere işgal eden aracın üzerine bırakıyoruz. Gelen kişinin yaptığı hatanın farkına varmasını umut ediyoruz. Bu etiketin amacı kavga çıkarmak veya onları rencide etmek, rahatsız etmek değil. Tam aksine onlara bir bilinç kazandırmak. Bu da farklı bir çözüm yolu olarak karşımıza çıkıyor ve bence oldukça güzel çözüm yollarından bir tanesi. Toplumsal bilinç demişken tabii ki burada eğitimin önemini atlamamamız gerekiyor. Şu an müfredat nasıl bilmiyorum ama sürücü kursu eğitimlerinde, ehliyet müfredatında da bu konuya değinilmesi çok önemli. Çünkü en büyük sıkıntılardan birisi doğru bilincin oturmaması, doğru bilginin insanlarda yer almaması demiştik. Ve şöyle bir algı var bazı sürücüler tarafında. Elektrikli araç sahiplerinin bir kısmı diyor ki burası bana ayrılmış park alanı. İçten yanmalı motorlu araç sahiplerinin bir kısmı da diyor ki elektrikli araç sahiplerinin ne ayrıcalığı var. Bu iki düşünce de yanlış. Bu alanlar özel şirketler veya belediyelerin şarj hizmeti sunmak için kiraladığı, para ödediği ve hizmet sunma amacıyla ayırdığı özel alanlar. Yani buralar park yeri değil, birer hizmet noktası. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Bu videonun amacı elektrikli şarj istasyonlarının gereksiz yere işgal edilmesine dikkat çekmekti. Çözüm için akıllı bariyerler, para cezaları, kamera denetimleri gibi çözümler mevcut ama bunlardan daha önemlisi toplumsal bilinç ve eğitim. Ve bunun için de ehliyet müfredatının gerekli şekilde düzenlenmesi, bakanlıkların toplumu bilgilendirici içerikler üretmesi ve bu içerikleri doğru kanallar ile topluma sunabilmesi ve bizim de elektrikli araç sahipleri olarak birbirimizi nazikçe uyarmamız en önemli nokta aslında. Sizler de şarj istasyonlarında yaşadığınız deneyimlerinizi, bu tip işgal deneyimlerinizi videonun altında yorumlara bırakabilirsiniz. Onun haricinde bu içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız ve karşınıza çıkarsa videoyu hype'larsanız oldukça mutlu olurum. Hepinizi selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni bir içerikte daha görüşmek üzere. Güle güle.